Merhaba arkadaşlar, Güleyla kanalına yeniden hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bu videomuzda Jesse'nin kafasını öreceğiz. Kafası iki kısımdan oluşuyor arkadaşlar. Birinci kısmı bitirdikten sonra geriye kalan kısımlarını ikinci videoda bulacaksınız. Lütfen malzeme listesine açıklama kısmından bakmayı unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Birlikte yaparsak olur diyoruz ve ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Şöyle sihirli halka ile başlıyorum. 6 tane sık iğne yapıyorum. Buradaki ilk sık iğnemin içerisine ilmeğimi kaydırıp bir sık iğnenin içerisine çift giriyoruz. ...12 tane oldu şu anda sık iğnemiz. Şimdi buraya işaretleyicimi koyuyorum artık arkadaşlar. Bir tek bir çift yapıyoruz, bir sıra. Bir tek bir çift. Son kez çiftimi yapıyorum. Şu an 18 tane sık iğnemiz oldu. Dördüncü sıramdayım. Bir tek bir çift yaparak başlıyorum. Bir tane tek, bir tane çift. Sıra sonuna kadar iki tek bir çift yapıyorum. İki tek bir çift. Şurada bir tane sık iğnem var, onu da örüyorum. 24 tane şu an sık iğnemiz var arkadaşlar. 5. sıramızdayız. 3 tek bir çift yapıyoruz bu sırada. 3 tek bir çift yaparak sıramızı örelim. Ve son çiftimi yaparak sıramı tamamladım. 30 tane şu anda sık iğnem var. Devam ediyorum. 6. sıramdayım. 2 tek bir çift yaparak sırama başlıyorum. 1 2 tek, bir tane çift. Sıra sonuna kadar 4 tek bir çift yapacağız ve 5 kez tekrar edeceğiz. Son çiftimi yapıyorum sıradaki. Şurada 2 tane sık iğnem var. Onları da örüp sıramı tamamlıyorum. 36 tane şu anda sık iğne sayımız arkadaşlar. Şimdi şu son sık iğnemi ten rengiyle örerek alacağım. 36 tane sık iğnemi ten rengiyle bir sıra öreceğim. Bir sıra örüp sıra başına gelelim. 36 sık iğnemi bir sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi burada bir tane çift yapıyorum. 11 tane sık iğne yapıp bir tane daha çift yapacağım ve bunu 2 kez tekrar edeceğim. On, 11,
11 tane sık iğne yaptım. İkinci çiftimi yapıyorum. Tekrar 11 tane sık iğne yapıp bir tane daha çift yapacağım. On bir dedim, bir tane daha. Üçüncü kez artırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar kalan sık iğnelerimi örüyorum. Bir tane sık iğne ördüm ve sıramı tamamladım. 39 tane şu anda sık iğnem var arkadaşlar. Bu 39 tane sık iğnemizi 5 sıra örüp sıra başına gelelim arkadaşlar. 5 sıra ördüm. Şimdi 19 tane sık iğne örüp bir tane azaltacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19 tane sık iğnemi ördüm. Burada bir tane azaltıyorum. Geriye kalan sık iğnelerimi örüyorum. 18 tane sık iğnem var. Altı, 17 ve 18 tane sık iğnemi örüp sıramı tamamladım. Bir tane azaltma yaptım. Şu anda 38 tane sık iğnem var. 38 sık iğnemi bir sıra örüp sıra başına geleceğim. 38 sık iğnemizi bir sıra ördük. Devam ediyorum. 19 tane sık iğne yapıp burun için artırma yapacağım. On sekiz, 19 tane sık iğnemi ördüm tekrar. Burada aynı sık iğnenin içerisinde 3 kez sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 1 2 ve 3. Aynı sık iğnenin içerisine 3 tane sık iğne yaptım. Geri kalan sık iğnelerimi sıra sonuna kadar örüyorum. On altı, 17 ve 18 tane sık iğnemi örüp sıramı tamamladım. Şu anda 40 tane sık iğnemiz var. Şimdi 11 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 tane sık iğnemi ördüm. 4 tane çift yapıyorum. Şu birinci çiftim. Şu ikinci. Üçüncü. Ve dördüncü çiftim. Şimdi 4 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 ve 4. Bir tane çift, bir tane tek, tekrar bir tane çift yapıyorum. Yani bir çift, bir tek, bir çift yaptık. Şuradaki artırma, 3 tane artırma yaptığımız yerin olduğu yerde bir çift, bir tek, bir çift yaptık. Burun artırması orası. O yüzden orada temkinli olalım. Şimdi 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane çift yapıyorum. 1
2, 3 ve 4. Burada da 4 tane bakın çift yaptım. Şu yanak kısımlarının artırmaları, şurası da burun kısmımız. Şimdi kalan sık iğnelerimi sıra sonuna kadar öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane sık iğnem vardı. Onları da örüp sıramı tamamladım. Bu sırada 10 tane artırma yaptık ve şu anda 50 tane sık iğnemiz var. 25 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 24 ve böyle 25 tane sık iğne yaptım. Bir tane çift yapıyorum. Şimdi 2 tane sık iğne yapıp geri döneceğim. 1 ve 2. Şuradan arkadaşlar sık iğnenin yan tarafından girerek şöyle 3 tane öreceğim. Şu birinci. Hemen şu dibinden girmiyorum bakın. Normalde buradan girmemiz lazım ama ben bir tane atlıyorum. Atlamak istediğim için bunu atlıyorum. Şu boştaki sık iğneden yine yandan giriyorum. İki. Tekrar şuradaki boştaki sık iğneden yandan giriyorum. 3 tane sık iğne ördüm. Geri dönüyorum. Bakın zincir çekmiyoruz. Dikkat edin. İlk sık iğnemi örüyorum. İkinci sık iğnemi atlıyorum. Üçüncü sık iğnemi örüyorum. 3 taneydi sık iğnemiz. Orada ortadaki sık iğneyi atlamış olduk. Şimdi burunda 1-2 tane sık iğnemiz kaldı bakın. Ve yan taraftan devam ediyoruz. Şuraya kaydırarak sık iğnemi birleştirdim. Boştaki sık iğneye. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimi örüyorum. Ve 21 tane sık iğne örüp sıramı tamamlamış oldum. Devam ediyorum. Şimdi 23 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 21, 22 ve 23 tane sık iğne ördüm. Şu burnun üst kısmında 2 tane sık iğnemiz vardı biliyorsunuz. Şu bakın, şu 2 tane sık iğne. İlk sık iğnemi olduğu yere giriyorum. Ve şöyle kaydırarak birleştirdim. Sıradaki sık iğneden itibaren sıra sonuna kadar tüm sık iğnelerimi örüyorum. Şu kaydırdığımız sık iğne de dahil. Tamamladım. Şu anda 47 tane sık iğnemiz var arkadaşlar toplamda. 47 tane sık iğnemizi bir sıra örüp sıra başına gelelim. Evet, 47 tane sık iğnemi bir sıra ördüm. Şimdi azaltarak devam edeceğiz. O yüzden devam etmeden önce şuradaki gözlerimizi takalım. Ondan sonra devam edelim arkadaşlar. Bunun için önce gözlerimizi örmemiz gerekiyor. Şimdi önce gözlerimizin beyazını yapalım. İpimizi ayırdıktan sonra arkadaşlar 1,7 tığım. Sihirli halkanın içerisine 8 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sihirli halkamın ipini tamamen çekmiyorum. Oraya gözü yerleştireceğimiz ortada boşluk kalsın. İlmeğimi kaydırdım. Bir zincir çekip aynı yere tekrar giriyorum. İlk sık iğnemi yapmış oldum. Bir tane tek sık iğne yapmış oldum. Bir tane çift yapıyorum yanına. Bir tane tek.
Tekrar bir tane çift yapıyorum. Tığımın başını doluyorum arkadaşlar. Çift ikili trabzan yapıyorum. Ve bir kez daha yapıyorum. Bir, iki tane sık iğne yaptım. Şuraya ilmeğimi kaydıracağım ve bitireceğim. İpi de biraz uzunca koyuyorum. Gözün etrafını dikeceğiz çünkü. Taktıktan sonra beyazını. Şöyle bir şekil bakın. Şunlar ikili trabzan, şunlar sık iğne olmuş oldu. 8 milimlik gözüm arkadaşlar. 8 ya da 9 milimlik göz kullanabilirsiniz. Şöyle oturtuyorum. Halkamın ipini kopartmadan yavaşça çekip onu oraya sıkıştırıyorum. Şöyle bir şekil oldu bak. Şu ipimizle de etrafını dikeceğiz. Diğer gözümüzü de aynı şekilde yapalım. Ondan sonra devam edelim. Şimdi şurada burun artırmamızı yaptığımız yer var. Şu 3 tane artırma yaptığımız yerden şöyle sayıyorum. 1, 2, 3 sık iğne sonrasında aynı hizaya şuraya takacağım gözün bir tanesini. Bu taktığımız sık iğnenin olduğu yerden 6 tane sık iğne sayabilirsiniz arkadaşlar. Şuraya taktık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurası. Sihirli halkanın ipini şuradan içeri alıyorum. Şimdi şu gözlerin uzun olan kısımları, yani şu ikili trabzanla yaptığımız kısımları gözün dış kısmında ve yanağa doğru biraz çektirin. Alt kısımda kalsın. Yukarı doğru değil. Şöyle yanağa doğru biraz indirin. Şu şekilde. Şu beyazı düzgün bir şekilde şuraya teyeller gibi dikeceğim arkadaşlar. Çok sıkı değil. Doldurunca çünkü gerebilir, çok aşırı derecede sıkı sıkı dikerseniz. Teyeller gibi. Sadece uç kısımları kalkmasın diye. Şöyle biraz da açıyorum bakın. Şerif Hoodie'de gerek yoktu ama bunda şu üst kısmını siyahla yapacağımız için beyazın toplanmaması gerekiyor. O yüzden beyazların uç kısımlarını dikmemiz daha düzgün durmasını sağlayacak. Şuradan içeriden düğüm atacağım ve bırakacağım. Diğer gözü de aynı şekilde dikelim arkadaşlar. Ondan sonra devam edelim birlikte. Gözlerin arkalarını mühürleyeceğim arkadaşlar. Çıkabilir. İçinde beyazı ördüğümüzden dolayı ucu çok az kalıyor. Küçük çocuklarda risk olabilir. Gözü çıkartabilir ağzıyla. Muhakkak mühürleyin.
En basit yöntemi bu. Bakın çıkacak durumda değil. Şimdi devam edeceğiz artık. Gözlüğün daha sonra kaşlarını ve üst kısmına şuraya siyahını daha sonra yapacağız. Şimdi 3 tane sık iğne yapıp bir tane azaltacağım. 1 2 3 bir tane azalttım. Şimdi 5 sık iğne yapıp bir azaltacağım. 2 kez tekrar edeceğim bunu. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ve 5. Tekrar kesiyorum, bu üçüncü azaltmam. Şimdi 10 tane sık iğne yapıyorum, bir tane daha azaltıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dördüncü kez azaltıyorum. 2 kez 5 sık iğne yapıp bir azaltacağım. 1 2 3 4 5. Tekrar azalttım. Bir kez daha 5 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5. Son kez azaltmamı yapıyorum. 2 tane sık iğnem var, onları da örüyorum. 41'e düşürdüm arkadaşlar sık iğne sayımızı. Devam ediyorum arkadaşlar. 2 tane sık iğne yapıp bir tane azaltıyorum. 2 kez 4 sık iğne yapıp bir azaltacağım. 1 2 3 4. İkinci azaltmam. 2 3 4 dedim ve üçüncü azaltmamı yapıyorum. 10 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 dedim. Tekrar bir tane azaltma yapıyorum. Sıradaki dördüncü azaltmam. 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. Bir tane azaltıyorum. Tekrar 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Şöyle bir tane daha azalttım. Şurada da bir tane sık iğnem var, onu örüyorum arkadaşlar. 6 tane daha azaltma yapmış oldum. Şu anda 35 tane sık iğnem var. 35 sık iğnemizi bir sıra öreceğiz arkadaşlar. Bu arada elyaflarımızı güzelce yerleştirelim. Ondan sonra devam edelim. Şu burnun sadece uç kısmına çok az elyaf koyun arkadaşlar. Burnu şöyle çok az, burun kısmına, şu kısmına çok az elyaf ittim bakın. Az bir elyaf ittim. Evet, şimdi devam ediyorum. Şimdi 17 tane sık iğne örüp 2 tane artırma yapacağım çene için. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17. 2 tane artırma yapıyorum. Bir tane çift yaptım. Tekrar bir tane daha çift yaptım. Sıra sonuna kadar kalan sık iğnelerimi örüyorum. 16 tane sık iğnem var.
15 ve 16. 37'ye çıkardık sık iğne sayımızı. Şimdi 3 tane sık iğne yapıp bir tane kesiyorum ve 3 kez tekrar edeceğim bunu. Şöyle 1, 2, 3. Birinci azaltmam 1, 2, 3. İkinci azaltmamı yaptım. 1, 2 ve 3 dedim. Üçüncü kez azaltmamı yaptım. Şimdi 8 tane sık iğne yapıp bir tane daha azaltıyorum. 1, ve 8. Dördüncü kez azaltıyorum. 3 sık iğne yapıp bir tane azaltacağım. 1, 2, 3. Beşinci kez azalttım. Tekrar 3 sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 ve son kez azaltıyorum. 2 tane sık iğnem var. Onları da örüyorum arkadaşlar. Şu an 31 tane sık iğnemiz var. Bu 31 tane sık iğnemizi bir sıra örelim arkadaşlar. Şöyle bir sıra örüp sıra başına gelelim. 31 sık iğnemi bir sıra ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi 3 sık iğne bir azalt yapacağız. 6 kez tekrar edeceğiz. 2, 3 sık iğne bir azalt yaparak bir sıra örelim arkadaşlar. 3 dedim ve son kez azaltmamı yapıyorum. Burada bir tane sık iğnem var, onu da örüyorum arkadaşlar. Şu anda 25 oldu sık iğne sayımız. 25'e düşürdük. Şimdi 2 tane sık iğne yapıyorum. 10 tane azaltma yapıyorum arkadaşlar. Sekizinciyi yaptım. 9, ve 10. azaltmamı yaptım. Kalan sık iğnelerimi de örüyorum. Şuraya kaydıracağım ve bitireceğim. Şimdi elyaflarımı güzelce yerleştirip şöyle bakın çeneye doğru ve yanaklara doğru şu gözleri bastırın elinizle. Tabi kafanın şu kısmını iyice ittikten sonra, doldurduktan sonra elinizle şöyle gözleri bastırıp şu yanaklara doğru elyaflarınızı itip şekli düzeltin arkadaşlar ve çeneye doğru. Şurada oluşan boşluğa daha sonra tekrar elyaf koyarsınız. Arkadan öne doğru elyaflarımı yerleştirerek koydum. Şimdi kalan boşluklara da şu şekilde makasın yardımıyla bakın şöyle yan yan iterek, dik dik değil de yan yan itiyorum. Çenenin formunu düzeltiyorum ve yanaklara doğru itiyorum. Arkayı da unutmayın. Evet, şimdilik bu kadar yeterli. Şimdi gözleri şöyle bastırıyorum elyafları yerleştirmek için. Çeneyi de şöyle bakın. Üçgen bir kesim yaptık. Ama düzeltmemiz lazım. Şu şekilde. Çeneyi düzeltiyorum. En son bu işlemi tekrar yaparsanız dudak, kulak, kaş ve saçları yaptığımız zaman bitecek. Çok güzel bir kafa modeli oldu. Ya başka bebeklerinizde de çok rahat kullanabilirsiniz. 36 sık iğneli olduğu için çok büyük de değil. Kafamızın ana formu bu. Videoyu böleceğim burada. Sonraki videoda geri kalan kısımlarını yapabilirsiniz. Çok teşekkür ederim benimle birlikte olduğunuz için. Lütfen beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Sevgiyle kalın.